Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzla beraber piyon finallerine giriş yapıyoruz. Piyon finallerini öğrenmeden önce opozisyon kavramını, uzak opozisyon, yakın opozisyon ne? Bunu öğreneceğiz. Ve öğrendiğimiz opozisyon kavramından sonra o pozisyonu alarak nasıl savunma yapacağız ya da o pozisyon sayesinde nasıl bir piyonu kazanca çevireceğiz, bunu öğreneceğiz. O halde başlayalım. Öncelikle o pozisyonun bir sürü tanımı var ama kolay anlaşılması için şu şekilde anlatmak istiyorum. O pozisyon bir şahın rakip şaha maksimum üstünlük sağladığı yer. Örneğin burada D6'daki şah beyaz şahın ilerlemesini engelliyor. Yani kendi sahasına ilerlemesini engellediği için D6'daki kırmızıyla işaretlediğim şah beyaz şahı maksimum engelliyor. Çünkü şah C3'e kaçtığı zaman bakın geldi yine rakip şahın ilerlemesini engelledi. Şu an C5'teki şah beyaz şaha karşı üstünlük kurdu. Yani o pozisyonu aldı diyebiliriz. Aralarında bir kare boşluk olduğu zaman son hamleyi yapan karşısına geçen üstünlük kurmuş olur ve o pozisyonu kazanmış olur. Peki şahların arasındaki mesafe daha uzak olduğu zaman ne yapacağız? Arkadaşlar yine o pozisyonu kimin kazanacağını belirleyebiliriz. Çünkü burada da uzak opozisyon kavramı devreye giriyor. Beyazlar şahı E3'e geldiği zaman aralarındaki boşluk 3 adımken sanki tek adımmış gibi düşünüp o pozisyonu aldığını söyleyebiliriz. Yani tek sayılar 1, 3, 5 olduğu zaman aralarındaki boşluk son hamleyi yapan rakip şahı karşılayan o pozisyonu almış olur ve avantaj elde etmiş olur. Rakip şaha karşı üstünlük elde etmiş olur. Buradaki karelerin sayısı tek sayı olduğu zaman. Bir de şuraya bakalım. Şahların arasındaki mesafe daha fazla ama şah E1'e geldiği zaman bakın aradaki boşlukların sayısı 5. Yani tek sayı. Tek sayı olduğu zaman şahı karşılayan o pozisyonu almış olur ve burada beyaz şah kara şaha karşı üstünlük kurdu. O pozisyonu aldı. Buradaki aldığı o pozisyona uzak opozisyon diyoruz. Şimdiden şah E1'e gelerek kara şaha üstünlük kurduğunu buradan anlayabiliriz. İlk akla gelecek olan şah E2 hamlesi o pozisyonu almaz. Yani daha da yaklaşıyormuş gibi görünüyor kara şaha ama aralarındaki boşluğun tek sayı olması önemli arkadaşlar. Şu an aralarındaki sayı tek sayı 5 birim boşluk var. En son karşılayan üstünlük kurdu demektir. O pozisyonu aldı demektir. Şu örnekte tekrar değerlendirmek istiyorum. Buradaki iki yeşil şaha baktığımız zaman beyaz şah E3'e gelerek o pozisyonu kazandı. Çünkü aralarında bir boşluk varken karşılama hamlesini beyaz şah yaptı. O yüzden o pozisyonu beyaz şah aldı diyebiliriz. Şimdi ise sarı şahlara bakalım. Aralarındaki boşluk 3 birim olacak şekilde karşılayan yine beyaz şah, o pozisyonu beyazlar kazandı diyebiliriz. Çünkü üstünlüğü beyazlar aldı. Aralarındaki boşluk tek sayıyken en son karşılayan beyazlar oldu. Uzak opozisyonu beyazlar aldı diyebiliriz. Burada da kırmızı şahlara baktığımız zaman arkadaşlar beyaz şah H1'e geldiği zaman aralarındaki boşluk tek sayı yani 5 tane kare var. Karşılayan beyaz şahtı. O pozisyonu beyaz şah aldığı için beyaz şah o pozisyonu kazandı ve kara şaha karşı üstünlük kurdu diyebiliriz. Uzak yakın opozisyon ve uzak opozisyonlar ilerleyen konularımızın temelini oluşturuyor. O yüzden oldukça önemli. Bir piyon üstünlüğü bile sonuca çevirmek için bu opozisyon kavramını çok iyi anlamamız gerek. Şimdi bu örnekte ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Beyazlar savunma yapıyor, kara şah saldırıyor ve piyonu terfi edip vezir yapmak amacı, beyaz şahın amacıysa bunu durdurmak. Bu arada en sık karşılaşılan oyun sonundan bir tanesidir bu. Bunu çok iyi öğrenmek gerek. Beyaz şah adına biz savunma yapıyorken şunu bilmemiz gerek. Oyunu kazanamayız. Beraberliği kazanmamız için önce o pozisyonu kazanmamız lazım. Hangi pozisyonu?
o pozisyonu. Burada beyazlar şahıyla hamle yaparken dikkat etmesi gerek. Eğer E2'ye kaçarsa o pozisyonu siyahlar aldı. Ama E2'ye kaçarsa o pozisyonu siyahlar aldı ve siyah şah en son karşılayan taraf oldu ve beyaz şaha karşı üstünlük sağlamış oldu. O yüzden beyazlar buradan sonra kaybedebilir. Ama beyaz şah geriye kaçarsa dikkat edin, kara şah nereden burnunu uzatırsa oradan o pozisyonu al. Dikkat edin, kara şahın ilerlemesine fırsat vermiyor. Eğer geriye giderse tekrar kaçtık, o pozisyonu aldık. Buraya geldiği zaman şah E2 yaparsak o pozisyonu alır kaybederiz. O yüzden geriye kaçıyoruz. Nereden çıkarsa kara şah o pozisyonu aldık. Eğer piyon sürülmeden ve taş yenmeden 50 hamle yapılırsa oyun beraberedir. Ve sonsuza kadar oynayamaz. Bir yerde piyonu sürmesi gerek siyahların. Sürdüğü zamansa şahı piyonun önüne geliyoruz fırsatta. Ve burada arkadaşlar şahı P1'e gelme hamlesi oldukça kritik bir hamle. Kara şah nereden çıkarsa çıksın karşıladık. Bakın arada bir boşluk var. O pozisyonu aldık. Şahın ilerlemesine, şahın ilerlemesine fırsat vermiyoruz. O yüzden piyonu sürmek zorunda. Piyonu sürdüğü zaman hemen piyonun önüne geçtik. Daha da ilerlemesine fırsat vermiyoruz. Piyona şu an şah saldırıyor. Eğer kara şah uzaklaşırsa piyonu kaybeder. O yüzden şah piyonu koruması lazım. Koruduğu zamansa dikkat edin, ortada bir şah tehdidi yok. Kimse beyaz şahı tehdit etmemiş. Ama beyazlar hamle yapamıyor. Yan tarafları piyon tarafından tutulmuş. Çaprazları da şah tarafından tutulmuş. Yani şah tehdidi yokken hamle yapamıyorsak at oldu demektir. Beyazlar burada o pozisyonu kazanarak savunmayı doğru bir şekilde yapıp oyunu berabere bitirebildi. Yani o pozisyonu kazanarak beraberliği kazandı. Arkadaşlar oyun sonunda piyon finalinde o pozisyon her şeydir. Piyon finaliyle ilgili daha kapsamlı videolarımız devam edecek ilerleyen videolarımızda. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayalım. İlerleyen videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.